7.2 bok gibi bir yamaydı. Çöp gibi bir yamaydı. Kartal öyle deme. Çok iyi yapaydı. Gibi aranızdan bazı totoşlar çıkabilir. Ben çıkacaktır da onların ağızlarını bir sürü şey varken 2 tane şampiyon 2-3 skin yenilik minikli bizi oyaladı. Asıl büyük yama 7.3. Zaten Riot Games de bunu söylemiş. 7.3 yamasını tarihin en büyük yaması olarak değerlendiriyor. Resmi olarak bir açıklamaydı bu. Şimdi biz burada ne yapacağız? 7.3'ü masaya yatıracağız. Neler konuşuluyor? Dedikodular ne? Çin sayfalarında neler demiş? Neler getirecek? Hangi özellikler konuşulmuş? Ya da olabilir ya da götten uydurmalar. Hepsini bu videoda bulacaksın. Hazırlan, arkana yaslan, like at, abone ol. Başlıyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İlk defa bir yama sunumunda gelecek yama hakkında konuşuldu. 7.2'yi biz ara yama olarak değerlendirmenizi, ki onlar öyle söylemez. 2 şampiyonla geçiştirdiler. Onu söylemezler. İşte biz 7.3'e aslında hazırlanıyoruz da hani bunu idare edin kıvamında bir konuşma yaptılar. Tabii de 7.2'ni kötülemeyecekler. Ama 7.3'te büyük bir tarihi bir yama olduğunu, bu yamanın içinde sadece 2 şampiyon 3 eşya ile geçiştirmeyeceklerini, bunun içinde görsel güncellemeler, oynanış değişiklikleri, mevcut şampiyonların yenilenmesi, gelen şampiyon kadrosuna yönelik yatırımlar, yenilik düzeni, haritanın büyütülmesi, itemlerin çeşitlendirilmesi, her şey var bu videoda. İzle bak, göreceksin. Neler anlatacağım sana. Çıldıracaksın. Abi bütün şampiyonları saysaydın. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Bu söylenti bir, tamam mı? Bak oraya yazdım yukarıya. Çin sayfalarında, forum sayfalarında iddialara göre 5 şampiyonun geleceği konuşuluyor. Biz Huawei, Sylas, Rek'Sai'yi %100 derken 2 tane de artı şampiyonla bu tarihte uzun zamandır görülmedi. En son 2023'te Yordle'larda 5, canavarlarda Galio, işte Renektonlarla Nasus vardı gerçi. 5 şampiyon gelmişti. Uzun zaman sonra ilk defa 5'li bir şampiyon denemesi yapılabilir mi? Söylenti 1. Sylas Huawei'nin kesin olduğunu, 3. şampiyonun hala net olmadığını da biliyoruz. Onu ben renk sayı olarak adlandırıyorum. Tabi başkası da olabilir. Ama 5 şampiyon çok iddialıydı. Söylenti 2. Asu ve Vigo olacak. Asu, Jax ve Zinza'ya, Vigo da Xavi'ye gelecek. Xavi'nin Vigo ne demek? Görselliğin yanında şampiyonun tipi değişiyor, yetenekleri değişiyor ama Asu'da görsel iyileştirmeler, işte skinlerin değiştirilmesi, çok eskide kaldığı için efektler ve animasyonların değişiklikleri ta ilk çıktığından beri değiştirilmemiş. Yetenekleri pek Asu'da değişmiyor. Yani Zinza bildiğiniz Zinza yetenekleri, Jax bildiğiniz Jax, ama Vigo işte Xavi'nin dedikodusunda da 7.3 ya da 8.0'da gelme ihtimali var. Ya da 8'de atacaklar Vigo'yu. Tam 5 yıldır bu haritayı oynuyoruz. Artık sığmamaya başladık. Artık her şey değişti. Sistemler, oyuncular, şampiyonlar. Farkındaysanız harita bize çok küçük geliyor. Zaten forumlarda artık bu konuşuluyor. 7.2 sonrasında Reddit'te haritanın küçük olduğuna dair çok fazla tartışma olmuş. Özellikle yüksek eledeki oyuncular çok itiraz etmiş bu duruma ve makro oyunun daraldığını söylemişler. Bu tartışmada özellikle şu iddialar ortaya atılıyor ki Çinliler söylüyor bunu. Uzun süredir daha büyük RP talep etmişler ve bunun 7.3'te büyük güncellemenin parçalarından biri olduğu söyleniyor. Bu oyunda Çin oyunu, Amerikan oyunu olmadığı için Çinliler ne isterse bunlar yapıyor. Ve şunu söyleyeyim, zaten 7.1'de duvarlar incelenmişti, kalınlaşmıştı. Jungle tarafında bir sürü değişiklikler yapıldı, balkon getirildi. Duvarlar mid tarafında daraltıldı, inceltildi. Hep oynama yapıyorlar, hep değiştiriyorlar. Bunların hepsi küçük değişiklikler tabii. Çimler ekleniyor. Ama ne olacak? Şimdi büyük bir makro, toplu bir değişme var haritada. Toplu bir büyüme olacak. Belki de Nexus'a 2 tane kule koyulacak. Bilmiyoruz. Dedikodular arasında jungle sistemi de çok eskide kaldı. 2 yıldır yatıyor. Bu jungle sistemindeki LoL sistemi geri getirilebilir. LoL'deki ormancıların küçük canavarları olabilir. Bu hep konuşuldu. Şu anda suskunluk var. Bunu da düşünün. Bunu da kenara koyun. Bu da benim götten sallamam. Bu dedikodu değil, forum sitelerinde okumadım bunu. Ama gelir. Ego kasmaya gerek yok.
7.3'te gelir, 8'de gelir ama gelir. Ranked sistemi bu söylentidir. 7.2'de başladılar. Acayip kafa yoruyorlar bu işe beyler. Dereceli sisteme müthiş bir enerji yüklediler. 7.3'te de devam edecek. Sanki biraz karışık değil mi? Anlamıyoruz işte puanlama sistemlerini falan. İşte bunları artık anlaşılır hale getirecekler. 7.3'te birlikte devam ediyorlar bu sisteme. Gereksiz para birimlerini, karmaşık ilerleme sistemlerini azaltacaklar. Oyuncuların performansına bağlı ödülleri de acayip geliştirecekler. Yani derece sisteminde yeni değişiklikler görmemiz mümkün. 7.3 ile birlikte devam ediyoruz buna. Zaten alt liglerde de insan kalmadı. Altın bronzda insan yok. Hepsini yukarı çıkardılar. Ben bu sistemi anlamıyorum. Herkese 2 yıldız veriyorlar. Lig düşeni dövüyorlar aslında. Bu da benim eleştirim olsun. Nacizane. Buna da laf atmayın oğlum. Çıkıp diyecek. Kaç 5 yıldır Çağlaman'a laf atıyorsun. Oğlum altında botlar var oğlum. Bronz Demir Ligi'nde botlarla oynuyorsun. İnsan yok. Şimdi yeni Varif sistemine adapte olan MLBB'den gelmiş insanlar botlarla oyun oynuyor. Bak gerçekten lig düşmüyorsun. Bilmiyorsun oralarda neler yaşanıyor. Bu videonun konusu da hani yapıyor ya bilim kanalında. Bu da bu başka videonun konusu. Neyse uzatmayalım. Yama çekiyoruz. Bizim abonelerimiz var. Öyle örnek vereyim. Desir, Arven, Senemnia. Abi her gelen Ömre, her gelen yeni kostüme para harcayan tipler var. İşte oyuna zaman harcayan tipler var. İşte bu adamlara artık yeni bir şeyler kazandıracaklar. Sen bu oyuna çok para kazandırıyorsun, çok skin alıyorsun, zaman harcıyorsun. Lottery Reward sistem, sadakat ödülleri sistemi geliyor. Oyuncunun oyunda harcama, yatırım yapma ve uzun süre oyunda kalması karşılığında ekstra ödüller verilmesi anlamına geliyor bu sistem. Bu çok sevindirici bir haber sizin için. Bu zaten 13 Ağustos 2026 tarihinde global topluluk tarafında da tartışılmış ve bu sistemin geleceğini, daha çok para yatıranın daha çok ödüllendirileceği bir durum yaratılacak. 7.3'te bu olay yüksek bir söylenti, yüksek bir sızıntı olarak geçiyor. 7.2 sistemi altyapısının büyük değişimi. 7.3 bunun üzerine büyük içerik, roster yenilenmesi ve ranked'ın devamı olacak. Dün tüm bilgileri, tüm dedikoduları karşına çıkardım. Resmi değil. 7.3 28 Eylül günü telefonuna inecek. Orada anlaşılacak. Bakalım çok mu büyük bir yamaymış? Yoksa abarttıkları kadar değil miymiş? Anlayacağız. Zaten gerektiğinde de eleştirimizi yapıyoruz. Ben diğer yayıncılar gibi değilim. Yalamıyorum. Ve şunu söyleyeyim. Çok emek verdim bu videoya. Zaten gün içinde ve önümüzdeki günlerde artık sınıflar başlıyor. 7.3 ile ilgili bilgiler gelecek. Eylül'e geliyoruz. Devam edeceğiz buna. Gerek İngilizce koyacağım. İzlerseniz gerek Türkçe koyacağım. Türkçe anlatmam gereken büyük bir içerik varsa da Yamo sunumu yapacağım. Bir sürü bilgi akarsa Yamo sunumuna devam edeceğim. Hoşça kalın. Abone olun. Like atın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunu bıraktım. Niye duraksadım bilmiyorum. Ama videolara devam ediyorum. Varif oyunu benim için bitmiştir. 7.3'te beni çekmesi için bir şeyler Rumble'a, Morgan Yenge'ye, Akali'ye, Poppy'ye bir buff gerekir. Yoksa ben yokum. Kaç tane ağladın ya? 7-8 kere. Gel ya. Nefkedi. Oynamıyorum. Gıcık ol.